Herkese merhaba. Bugün ilginç bir çalışmaya poşette mantar yetiştireceğiz ama kompost kullanmayacağız. Kompost yerine tuvalet kağıdı kullanacağız. Markası önemli değil. Tuvalet kağıdı %100 selüloz içeriyor. Yani bu %99'dur, %100'dür. Mantarın en çok sevdiği şey selüloz olduğu için tuvalet kağıdı kullanacağız. Tuvalet kağıtları biliyorsunuz fabrikalarda, steril ortamlarda üretiyor ve poşetleniyor. Biz de şu an poşetinden çıkarmadık. Yani direkt poşetten alacağız. Yani elimize gezdirdiğimiz bir tuvalet kağıdını kesinlikle kullanmıyoruz. 2 tane poşet kullanacağız. Bizim kendi kullandığımız enjeksiyon portu ve HEPA filtre poşetlerimiz var ama enjeksiyon portu burada işe yaramayacak. Siz yine normal poşette kullanabilirsiniz. Poşetin içine kısmına pamuk koyarak lastikle veyahut da bir iple sıkı olmayacak şekilde bağlayabilirsiniz. Yine aynı işi görür. Şimdi önce çalışma malzemelerimizi ve ortamımızı güzel temizleyelim. Bunun içinde ayrıca daha önce yaptığımız tohumumuz vardı. Poşet başına 50'şer gram civarında mantar tohumu kullanacağız. En pratik tarafı sterilizasyon, dezenfeksiyon hiçbir şey yapmayacağız. Sadece normal bekletilmiş su kullanacağız. Tuvalet kağıdını kullanmadım. Direkt ambalajını çıkarıyorum. Fazla da oyalanmadan direkt içine yerleştiriyorum. Ağzını kapatalım. Hiçbir şekilde sterilizasyon, otoklav, hiçbir şey yapmayacağız. Bu arada bekletilmiş suyumuz mümkün mertebe kaynamış da ve soğumuş su olursa daha iyi olur. İhtiyacımız olan sadece poşet başına 300 mililitre su ve 50'şer gram tohum. Suyu dökelim. Bardakla ölçümünü yapacağız bunun. Bildiğimiz standart. Su bardağı bu ağzına kadar dolu olduğu zaman 200 mililitre alıyor. Yani 1,5 su bardağı yapacağız. Takip etmesi kolay olsun diye elimde gıda boyası var. Suyu boyayacağım. Bu zararlı değildir. Yani isterseniz siz de boyayabilirsiniz. Elinizde gıda boyası varsa. Yani başka boya kesinlikle kullanmayın. Diğerine de arkadaşlar yeşil renk katmak istiyorum. Biraz çok oldu ama olsun. Şu her yerin emmesini bekleyelim. 5-10 dakika süre bu iş için yeterli. Bu yöntem hayatta yapabileceğiniz en basit mantar yetiştirme yöntemidir. Sterilizasyon yok, dezenfeksiyon yok. Hiçbir şey yok. Sadece elleriniz temiz olacak, kullandığınız tuvalet kağıdı temiz ve şu kullanmış olduğunuz poşetler daha önce hiç açılmamış olması gerekiyor. Yani içine işte hava girmemiş, toz girmemiş olması gerekiyor. Bu yöntemle yine işte 3-4 hafta içinde tüm sarım tamamlanıyor ve işte kenarlarına bunların birer pencere açacağız. Şuralarından. Zaten vakumlamış olacak o zamana kadar misal poşeti. Buralarda mantar çıkacak inşallah. Bunu özellikle yani ben mantar ilgisi olan küçük çocuklarınız varsa bu videoyu onlara izlettirmenizi tavsiye ederim. Daha bilinçli, daha keyifli ve bu işi severek yapacaklardır ileride. Tamam, tuvalet kağıdıyla mantar yetiştirmek aslında çok maliyetli. Ama bu bir deney, bir uygulama. Bu işin ne kadar aslında basit olduğunu göstermek için yaptığımız bir işlem. 50'şer gram mantar tohumu ölçtüm, koydum. Uzun 10 dakika geçti. Poşetimiz, tuvalet kağıdımız su iyice emdi. Hemen hemen kuru yeri kalmadı.
Burada içinde bunun bir rulo oluyor. Bu ruloyu çıkartacağız. Çünkü bu rulonun yapımında aşırı tutkal kullanmış olabilir. Alkolle tekrar siliyoruz. Tekrar kullanalım. Ortadaki boşluğu görüyoruz. Ağırlık olarak ortadaki boşluğa doldurmaya çalışacağız. Üstünde de kalabilir. Kalmasına bir sakınca yok. Sarımı kolaylaştırır. Biraz etrafa dökülüyor ama o dökülenleri kesinlikle almıyoruz. Yere dökülenleri, masaya değenleri. Elinizde vakum makinesi varsa, ki benim elimde var, ev tipi bir vakum makinesiyle bunların ağızlarını yapıştıracağım. Normal poşet kullanıyorsanız da ağzına biraz pamuk koyup bir lastikle veyahut da bir iple ya da telle çok sıkı olmayacak şekilde bu kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra 4 hafta yakın bekleyeceğiz. Yapıştırdık. Dediğim gibi 3-4 hafta içinde bunlar bembeyaz olacak. Özellikle hani renkli boya kullandım. Misal gelişimini daha hızlı, yani daha güzel görebilmek için. Çünkü biliyorsunuz misal beyaz, tuvalet kağıdı da beyaz. Üzerinde büyüdüğünü göremiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, poşetleri karanlık bir ortama koyacağız. Yani 23-24, maksimum 25 derece bir ortamda. Mümkünse hiç ellemeyeceğiz. Çünkü bunu her ellediğimizde veyahut da tutarken şu yaptığımız basınç büyümekte olan misallere zarar veriyor arkadaşlar. Bu poşetlerde beklentimiz yok. Tek beklentimiz mantar çıkması. Yani şu kadar gram, bu kadar gram diye bir hesap yapmıyoruz. Görmek için, test etmek için, hani sizlere anlatabilmek için bu uygulamayı yaptık. Özellikle hani çocuklarınız varsa çocuklarınızın da bunu bir deney havasında yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. Tekrar hatırlatalım. 50'şer gram mantar tohumu kullandık. Bu kullanmış olduğumuz tuvalet kağıtları yaklaşık 110 gram, 118 gram gibi bir tanesi. 300 mililitrede su kullandık. Birer tane de poşet. Başka hiçbir şey yok. İleride sarım tamamlanınca tekrar kayıt yapacağız. Bugün 21. gün. Poşetlerimiz sertleşti, beyazlaştı. Buzdolabına koyacağız. 24 saat buzdolabında bekleteceğiz. Yarın çıkartıp pencere açacağız. Bugün 22. gün. Gördüğünüz gibi misalde her tarafını sarmış. Şu gördüğünüz kırmızı renkli olan tuvalet kağıdımızda. Şu da yeşil olan da. Yeşilin biraz boyası fazla kaçmıştı. Yeşil rengi hala bazı yerlerde duruyor. Ama misalin her yerini sarmış. Sertleşmiş de. Gördüğünüz gibi herhangi bir bulaş herhangi bir şey yaşamadık çok şükür. Bunlara hiçbir şekilde sterilizasyon yapmamıştık. Tuvalet kağıdının kendisi zaten steril diye hesap ettik. Kullandığımız misalde temiz, zaten kendi üretimimiz, ana kültürden yaptığımız mantar tohumu. Gördüğünüz gibi her yeri gayet sert. Sarım tamamlanmış. Yeşil olan poşetimizde biraz yeşil renk kalmış ama yine de yapmış. Şimdi bunların şu kısımlarına ben birer tane böyle bir pencere açacağım. O yüzeyi bir alkolle temizleyelim önce. Ve poşetin şu üst kısmını arkadaşlar bunları bastıracağız. Burada havayı alacağız. Hava kalmayacak şekilde. Eğer üst kısmından hava almaya devam ederse yukarıda da mantar vermeye başlayacak. Biz bunu yandan alacağız arkadaşlar. Aynı mantar çiftlerinde olduğu gibi. Hani poşetlerin yanlarına pencere, havalandırma yerleri açılıyor ya. O gibi bir şey açacağız buraya. Şimdi şunu bastıralım. Şöyle.
Hatta bunu böyle bantlayabiliriz. U şeklinde açacağım. Açtığım yerde yüzeyi de biraz zedeliyorum. Daha fazla açmıyorum. U pencere açtık. Buna çapraz pencere açılır, V şeklinde pencere açılabilir. Her türlü ben U şeklinde açtım. Şimdi bunları bekleyeceğim. Yani bir hafta içinde bunlardan pin çıkmasını bekleyeceğim. Bunları nemli bir ortama koyacağım. Yani pinler ilk çıktığında nemli bir ortamda çıkarsa daha sağlıklı gelişirler. Direkt kuru ortamda çıkmasınlar istiyorum. Pinlerimiz çıkınca inşallah o gün bir daha çekim yaparız. Sonra da mantarların gelişimini görürüz. Pencerelerimizi açtıktan sonraki 4. gün bu kırmızı poşet, şuradaki bebekleri görüyorsunuz. Bunlar inşallah büyüyecek ve mantar olacak. Şöyle zoomlayalım. Bu da yeşil poşetimizde. Yeterince görünüyor. Gördüğünüz gibi şu yeşil renkli olan tuvalet kağıdımızda üzerinde artık primordiyalar pine dönüştü. Biraz bak yaklaştıralım. Güzel ve sağlıklı görünüyorlar. Artık pinlerin üzerine de uzaktan spreyle su sıkabiliriz. Diğer de kırmızı olandı. Bunun da üzerinde oldukça pin var. Ama tabii bunların hepsi büyümeyecek. Çok azı büyüyecek. Yine hani büyüttüm diyecek kadar mantar yetiştireceğiz inşallah. Bunları ben nemli bir ortamda tutuyorum. Nemli bir ortamınız yoksa günlük 3-5 kere spreyle uzaktan üzerine su sıkabilirsiniz artık. Gerçi her gün sıkıyorduk da hani pinlere de gelse artık bir zararı olmaz. Daha 1-2 gün daha büyüyebilir bunlar. Bu bir gün geriden geliyor sanki. Aslında ikisini aynı gün aşılamıştık ama olsun. Mantarımız gayet sağlıklı, güzel. Yani bunun gibi 2-3 tane olsa şu şekilde bir pişirimlik yemek olacak. Bu yöntemde tuvalet kağıdıyla mantar yetiştirmenin ne kadar kolay olduğunu göstermiş olduk. Sterilizasyon yapmadık, otoklav yapmadık, herhangi bir ilaç kullanmadık. Kullandığımız şey sadece tuvalet kağıdı, mantar tohumu, su ve poşetti. Bununla ilgili arkadaşlar diken mantarı çalışmamız da olabilir. Eğer hani bunu yapmamızı istiyorsanız yorumlara mutlaka yazınız. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de mutlaka neden beğenmediniz
yorumlar kısmına yazın. Buradan ayrıca Kartal Baba'ya bize verdiği desteklerden dolayı kendisine ayrıca teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Hakkınızı helal edin.